insanlarda olmayan merhametin kendi bünyemde toplandığını düşünüyorum. İşte fazla merhamet, fazla şefkat duygusuyla da bu işte dışarıdan bakınca da anormal, işte deli görüntüsünde olduğumu düşünüyorum. Bunu yadırgamıyorum. Ben normalin dışında bir hayat yaşıyorum. Normalin dışında bir mücadelem var. Dolayısıyla çok normal olduğumu düşünmüyorum. Evet, anormalim. Bundan gayet memnunum. Sokakta kedilerin, köpeklerin gözlerini oyan, onları tekmeleyen, onları yakan, onlara tecavüz eden insanların yanında anormal olmaktan gurur duyuyorum. Ben 1982 Ankara doğumluyum. Yaklaşık 20 yıllık gönüllüyüm. Bu 20 yılın ilk 10 yılını barınak beslemeleri, sokak beslemeleri ve daha sokaktaki aktiviteye uygun şekilde geçirdim. Son 10 yılda da kendi evimde engelli hayvanlara bakıyorum. İlk noktada sokak beslemesi ve kısırlaştırmaya ağırlık verdim. Fakat bunun yeterli olmadığını gördüm. Daha sonrasında barınaklarda mücadele ettim. Kötü şartlarda bakılan hayvanların şartlarının düzeltilmesi ya da eziyet gören hayvanların haklarının korunması anlamında her anlamda mücadele ettim. Fakat evime tesadüf eseri gelen bir felç kalmış bir kedinin çok kötü, çok korkunç bir şekilde olan durumu bana bu hayvanların çok ciddi acı çektiği duygusunu yaşamama sebep oldu. Gerçekten çok acı çekiyorlar. Çünkü engelli hayvanlara defol mal muamelesi yapılıyor. Yani gözleri görmüyor, yürüyemiyorlar, işte bir takım uzuvları eksik. Defol mal muamelesi görüyor. Onların hiç kıymeti yok. Ben de bu noktada bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Hayvanlar kolay engelli kalmıyor. Yani engelli olmalarının sebepleri gerçekten çok korkunç. Yani köpeklerin yaşadıkları, kedilerin yaşadıkları, çoğunluğu bunların, yani %80'lik bir kısım insan tarafından trafik kazası, aşağı düşme, sorumsuzluklardan kaynaklı. Çok kolay şekilde engelli kalıyorlar. Yaşamları boyunca insanlara muhtaç şekilde hayatlarını devam ettirmek zorunda kalıyorlar ama insanlar onları istemiyor. Ben istiyorum. Bir kere bu işin en başından beri savunduğum tek bir şey var. Acı olmamalı. Yani bir hayvan acı çekiyorsa onun için mutlaka bir şeyler yapmak zorundayım. En dayanamadığım, en kontrolden çıktığım nokta acı noktası. ...2017 yılında Nehir isimli sokakta baktığım bir kedinin tecavüzü benim hiç unutamayacağım. Çok uzun sürede destek almak zorunda kaldım bu durumdan dolayı. Onun tecavüzüyle gerçekten acının ne olduğunu ben anladım. Hayvanların acı çekmesinden kaynaklı çektiğim acıyı o noktada gerçekten zirvede yaşadım. 2018 yılında başka bir kedimin aynı şekilde tecavüz sonucu vefatıyla tabii bu ikiye katlandı. Hayvanlara karşı merhameti olan insanlar mutlu oluyorlar, destek olmak istiyorlar. Ziyarete geliyorlar, ağlayarak gidiyorlar. Ne yapabiliriz sizin için diyorlar. Böyle bir karşılıklı imece usulü birçok şeyi halletmeye çalışıyoruz ama tabii hayvan sevmeyen, hayvanlara merhamet duymayan çok ciddi de bir kalabalık var. Bu kalabalık türlü türlü zarar vermeye çalışıyor. Yani şikayet ediyor,
Devletin tüm kurumlarına şikayet ediyor. Bunu da buradan söylemiş olayım. Yasal olarak hiçbir eksiğimiz yok. O yüzden isteyen istediği gibi şikayet edebilir. Devletin tüm kurumlarına şikayet ediyor. Kötülük yapıyorlar. Yani mesela bakın kameralarım var. Evin her tarafına kamera taktırdım. Çünkü daha önce bu yaşadığımız bir şey. Yani bahçeye zehirli bir şey atıp çocukların ölümüne sebep olabilir insanlar korkusu yaşıyoruz. Tabii insanlar bu şekilde yani deli gözüyle bakıyorlar bize. Ya ben çok ciddi bir mücadele veriyorum. Ben çok gözyaşı döküyorum. Ben çok uykusuz kalıyorum. Sabahlıyorum bu çocukların başında. Ben görüntüsü çok güzel. Aman ne tatlıymış diye bir hayvan almadım hayatım boyunca. Dolayısıyla zaten çok yorgunum, çok gerginim, çok ayakta durmak zorundayım ve zorlanıyorum bu durumda. Çoğunlukla komşularla alakalı, yakın çevreyle alakalı tabii güzel şeyler olmuyor yani. Ben çok dikkatliyim bu konuda, böyle olduğumu düşünüyorum ama tabii sevmiyorlar, insanlar sevmiyorlar, istemiyorlar. Dolayısıyla olumlu tepki de çok, olumsuz tepki de çok ama yapacak bir şey yok. Bu benim mücadelem. Sonuna kadar devam edeceğim. Bir hikaye anlatmak istiyorum size. Hayatımda gelmiş geçmiş en değer verdiğim, en ciddi bağ kurduğum hayvanlardan biri Sedef. Beni tanıyan herkes Sedef'i bilir. Sedef buranın kenar mahalle tabir edilen bir mahallesinde yaşayan bir sokak kedisi. Önce sevmeyen bir adam önce bir vuruyor işte bacağını kırıyor Sedef'in. İsmini Topal koyuyorlar. Orada da besleyen bir aile var. İsmi Topal oluyor. Bacak kırıldıktan sonra yanlış kaynıyor. İşte o şekilde hayatını devam ettirirken aynı kişi bu sefer vurup omurgasını kırıyor. Omurgası kırıldıktan sonra işte internette yayınlanıyor, birileri sponsor oluyor, tedaviye götürülüyor. Fakat veteriner hekim ya işte bu çok yaşamaz, hani kanaması var, ağır kanaması var bu arada. Bu çok yaşamaz, bunu götürün hani ölsün huzurla dediği noktada ben giriyorum devreye. Ve Sedef'i alıyorum, Sedef'i tedavi ettirdim, Sedef'le 1,5 yıl yaşadık. Dünyada görüp görebileceğiniz en kibirli, en küstah hayvandı. İnsanlara son derece yukarıdan bakardı. Fakat benimle olan bağı inanılmazdı. Yani herkes söylerdi nasıl bize bu kadar yukarıdan bakıyor diye. Bu şekildeydi. Onunla çok inanılmaz bir bağ kurduk. Çok badireler atlattı. Çok sıkıntılı dönemler yaşadı. 1,5 yıl çok güzel zaman geçirdik ama kaybettim. Kaybettim maalesef. Çok kıymetliydi benim için. Yani ölüm çok zor. Günlerce umut bağlayıp bir hayvanın yaşaması için, bir lokma daha fazla yemek yiyebilmesi için mücadele edip sonunda kaybetmek çok zor. Ben sabah kalktığım zaman huzurla kahvemi içip işime gitmeyi çok isterdim. Fakat bir algı açıldı. Bir şeyleri gördüm, fark ettim ve bu noktadan geri dönüş yok. Barınaklar, devletin barınakları var. Devletin barınaklarındaki hayvanların şartları o kadar korkunç ki bakın bu hayvanlara biri bakmak zorunda. Yani bu hayvanlar bir şekilde yaşamak zorunda. Hiç kimsenin istemediği noktada birileri sahip çıkmak zorunda. Yoksa bunun ucu ölüm yani. Bunun ucu kötü bir ölüm üstelik. Bizim devletimizin bütün illerde barınakları var. Bana
Yani koca Türkiye'de 2-3 tane normal barınak belki olabilir, belki olamaz. Barınaklarımız çok kötü durumda. Hayvanlar gerçekten kötü muamele görüyor. Hayvanlar aç, hayvanlar susuz. Hayvanlara canlı muamelesi yapılmıyor. Bakın, bir eşyadan farkları yok. Bir cansız bir eşyadan farkları yok. Ben aç susuz kafes köşesinde unutulmuş, kurumuş hayvan gördüm. Ben çok vermeyeceğim, söylemeyeceğim neresi olduğunu. Ben gözümün önünde parçalanıp yenmiş, bütün organları yenmiş köpek gördüm. Yani böyle bir zulüm varken birilerinin bir şeyler yapması gerekmiyor muydu? Biz gönüllüler olarak bittik. Bir kere bunu söylemem gerekiyor. Türkiye'deki yüzlerce gönüllü, birçoğu sokak beslemesi yapıyor. Bir kısmı evinde hayvan bakıyor, bir kısmı barınak gönüllüsü. Biz hepimiz bittik. Hayvanların popülasyonunun azaltılması için kısırlaştırma şart. Bunu birçok belediye yapmıyor. Umurlarında değil. Acılar içinde sokaklarda ölüyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bireysel gönüllüler bunu yapmaya çalışıyoruz ama buna ne gücümüz yetiyor, ne psikolojimiz, ne beden sağlığımız yetemiyoruz. Her şeyimizi bir kenara koyuyoruz. Yeri geliyor eşlerimizi, çocuklarımızı, sosyal yaşantımızı, iş hayatımızı, biz her şeyi kenara koyuyoruz. Bakın, bunu delilik olarak değerlendirmeyin. Bizim açılmış bir algımız var. Bundan geri dönemiyoruz. Bir şeyler yapmak zorundayız. Devlet kısırlaştırma seferberliği başlatmadığı sürece gönüllüler asla normal insanlar gibi yaşayamayacak. Asla. Biz yazın su taşıyoruz, kışın yemek taşıyoruz. Biz sürekli huzursuz yaşıyoruz. Ve bunu kendimiz için değil, çocuklarımız için, eşlerimiz, akrabalarımız için değil. Biz sadece sokaktaki hayvanlar için hissediyoruz bu duyguları. Sadece merhamet bekliyoruz ve sağlam bir kanun bekliyoruz. Belediyelere yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Artık bu hayvanlara bir sandalye, bir masa, bir halı muamelesi yapılmamasını istiyoruz. İnsanların biraz merhametli olmasını istiyoruz. Biz gönüllüler hepimiz bittik. Ben 40 yaşındayım. Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum. Bugün ölsem ne olur diye düşünüyorum. Trafik kazası da geçirebilirim. Ben ölsem ne olacak diye düşünüyorum. Bu kadar engelli hayvan nereye gidecek, kim bakacak diye düşünüyorum. Öldükten sonra ya ben genç yaşımda öldüm, niye kaldım değil. Benden sonra ne olacak bu çocuklar diye düşünüyorum. Bu haksızlık. Gerçekten haksızlık. Ben Yasemin Açık, Mersin'de yaşıyorum. Buradayım. Buyurun gelin.